Bugün çok iyi bir şey anlatacağım ya. Gerçekten çok iyi. Hepiniz hayatınızda en az bir kere demeyeceğim, birden fazla kere manipüle edildiğinizi fark etmeden manipüle edildiğinizi fark edeceksiniz. Nasıl mı? İzlemeye devam et. Videonun sonunda yorumlar kısmına bırakmayı unutma. İşsiz sohbetlere hoş geldin. Şimdi ben kişisel olarak manipülasyon konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Manipülasyonu fark etmek ve manipüle etmek konusunda. Yani hani manipülasyon iyi anlamda da kötü anlamda da kullanılabilir. Her türlü bunu kötü diye algılamaya gerek yok. Manipülasyon aslında bir çeşit hayatta kalma yeteneği. Sonuçları ise nasıl kullandığımıza bağlı olarak değişiyor. Şimdi size çok güçlü bir manipülasyon tekniği anlatacağım. Hatta o kadar güçlü ki ben tekniği anlatana kadar bence siz de bunun manipülasyon olduğunu fark etmemişsinizdir. Yani illaki fark eden vardır. Çeşit çeşit insan var dünyada. Bence büyük bir çoğunluk diyeyim manipülasyon olduğunu bilmiyordur bunun. Ne anlatacağım? Bu güçlü manipülasyon tekniğinin adı sarkastik doğrulama ya da literatürdeki adıyla sarcastic confession ya da refuge in audacity ya da yeniden Türkçe bir karşılık vermemiz gerekirse ters psikoloji. Robert Greene adlı yazarın The 48 Laws of Power isimli kitabında böyle gücü elde etmek için kurallar sıralanıyor ve 48 yani 48 tane kural sıralanmış bu kitapta. Bu kurallardan üçüncüsü yasa 3 diye geçiyor kitapta. Niyetini gizle ve bu kurallardan 21'incisi enayiyi avlamak için enayi rolü oyna. Yani diyor ki kendini ciddiye alınamayacak bir konuma getirirsen insanlar seni tehlikeli olarak algılamaktan vazgeçerler. Şimdi bir tane yazarın bir tane kitabını kaynak gösteriyorsun da bunun psikolojide karşılığı var mı diyebilirsiniz. Ben de dedim ve araştırdım. 2 tane sosyal psikolog dünyanın en saygın iş okullarından INSEAD'den Lee Huang. Bir tanesi de Columbia Üniversitesi'nden Adam Galinsky. Bu kişiler 2023 senesinde bir araştırma yayınlıyorlar. Daha doğrusu bir psikoloji modeli oluşturuyorlar. Modelin adı SHARP. SHARP'ın açılımı ne? Sarcasm helps activate recipient perspective taking. Yani sarkazm alıcının empatisini tetiklemeye yardımcı olur gibi bir şekilde Türkçe'ye çevirebiliriz. Ne demek istiyorum? Bu psikoloji modeli diyor ki sarkazm beynin düşünme yetisini manipüle etmeye yarayan muazzam bir araç. Sarkastik yorum, sarkastik düşünce karşı tarafın düşünceyi veren kişinin yani manipülasyonu yapan kişinin düşüncesiyle empati olma şansını ve olasılığını arttırıyor gibi bir şey söylüyor. Ve bu 2023'te yayınlanan psikoloji modeli gerçekten ciddi ses getiriyor. Şimdi size birkaç tane örnekle nasıl manipüle edeceğimizi ya da nasıl manipüle edildiğimizi anlatacağım. Bir tane örnek düşünelim. Diyelim ki biz bir öğrenciyiz. Ben öğrenciyim ve derslere girip not tutuyorum. Elimde güzel kaliteli notlar var. Bir de derslere pek girmeyen, pek alakası olmayan bir arkadaşım geliyor ve bana diyor ki bana notlarını verir misin? Herkesin başına gelebilecek bir olay bu ve siz o notları paylaştığınızda biliyorsunuz ki sadece o kişide kalmayacak. Bütün okula dolaşacak ve yani hani sonuçta sizin de emeğinizin bir karşılığı var. O notları paylaşmak istemiyor olabilirsiniz. Şimdi birinci ve düz seçenek, manipülasyonsuz seçenek. Vermek istemiyorsunuz. Hayır vermek istemiyorum diyebilirsiniz. Ama bu sosyal ilişkileri zedeleyecek ve sert anlaşılacak bir şey olabilir ve karşı tarafın aşırı savunmaya geçmesine sebep olabilir. Yani alt tarafı bir not ne var yani versen işte kanka bak çok ihtiyacım var geçmem lazım dersten mutlaka vesaire gibilerinden. Yani muhabbet uzar, tatsızlaşabilir. Önermiyorum. Önermiyorum. İkinci senaryoda şöyle bir şey yapabiliriz. Bahane uydurabiliriz ki insanlar bunu çok yaparlar.
Notlarımı evde unutmuşum, defterimi kaybettim, defterimin üstüne kola döküldü. Ya da ben çok düzenli not tutmuyorum ya oraya buraya yazıyorum şu an elimde yok kaybettim vesaire gibi şeyler de söyleyebilirsiniz. Ama bu da sizin karşı taraftaki inandırıcılığınızı zedeleyecek ve yalancı pozisyona düşeceksiniz. Üçüncü senaryoda sarkastik doğrulama kullanırsak ne yapacağız? Diyeceğiz ki gayet güleç bir ifadeyle çünkü ciddi söylemeyeceğiz. Sarkastik olmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki tabii kanka ya emredersin zaten istersen şöyle yapalım ben senin yerine sınava gireyim hatta istersen benim diplomayı da sen al hani. Böylece sınava girip çıkmakla falan da uğraşmamış olursun gibi bir şey söylersiniz. Muhtemelen bu üçüncü ihtimalle karşıdaki arkadaşınız size şey diyecek. Ya tamam ya alt tarafı bir tane not istedik yani ne istedik ki falan diyecek. Böyle gülüp geçeceksiniz ve notlar sizde kalacak. Şimdi iş hayatından bir örnek vereyim. Tabii bu iş hayatından verdiğim örneği verirken şöyle söyleyeyim her müdüre yapılmaz ama bence %70'ine yapılır. İnşallah sizin müdürünüze de yapılır. Şimdi diyelim ki geç kaldınız. Bayağı bir geç kaldınız. Diyelim ki işe 40 dakika geç kaldınız. Geçerli bir nedeniniz yok. Diyelim ki uyuyakalmışsınız. Tabii her zaman yapılmaz bu ama hani zaten böyle şeyler de her zaman olmaz diye tahmin ediyorum. Diyelim ki işe geç kaldınız. Sonra da kapıda müdürünüzle karşılaştınız. Müdür diyor ki işte Figen Hanım, Selin Hanım, Mehmet Bey, Ahmet Bey nerede kaldınız? Hani saat kaç oldu haberiniz var mı falan diyor. Bu durumda normal olarak bahane üretebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki annem hasta, babam hasta, çocuğum hasta, eşim hasta, ben hastalandım, bir şey oldu, sabah yandım, trafikte kaldım, metrobüs bozuldu. Böyle şeyler söyleyebilirsiniz. Ama muhtemelen müdürünüz işte önceden haber verelim falan gibi sizi iğneleyecek ve söylediğiniz şeye inanmayacak. İkinci olarak uyuyakalmışım bir dahakine alarmım çalmalı dikkat ederim gibi böyle daha yapıcı ve doğru bir yerden girebiliriz. Azarımızı işitip yerimize otururuz. Üçüncü olarak da şöyle bir yerden yaklaşabiliriz. Müdürüm biliyorsunuz ki ben ofiste olmayı çok seviyorum. Hatta rüyalarımda bile ofisi görüyorum. Geçen gece de rüyamda ofisi görmüşüm. Ya öyle çok sürükleyici bir gün geçiriyordum ki öyle bir çalışıyordum ki uyanamamışım. Ama sonradan fark ettim ve koşarak geldim. İnanın bana gibilerinden böyle büyük bir oyunculukla dalga geçebilirsiniz. Eğer tutarsa ya müdürünüz de gülüp geçecektir ha bir daha olmasın deyip ilerleyecektir. Ya da işte diyelim ki sevgilinizle yan yana oturuyorsunuz. Sonra telefonunuza bir anda eski sevgilinizden bir mesaj geldi. Şimdi bu çok kurtarılabilir bir durum değil. Çünkü her türlü anlaşmazlığa sebebiyet verebilir. Yani onunla mesajlaşıyor olsanız da mesajlaşmıyor olsanız da kurtarılabilir bir durum değil. Çünkü karşı tarafın huzurunu kaçıracak. Şimdi bu durumda sevgiliniz dedi ki işte kim o falan diye böyle kafasını telefonu uzattı ve mesajı gördü. İşte siz orada dürüstlük karinesine sığınıp ya eski sevgilim ama işte vallahi konuşmuyoruz ben de ne mesaj attığını bilmiyorum falan deseniz hayatta inandırıcı olmazsınız. Çünkü muhtemelen diyecek ki ya mesajlaşıp mesajlarını sildiyse ya daha önceden konuştularsa ve bana söylemiyorsa ben bugün yakalamasaydım bana söylemeyecekti falan. Halbuki belki de ilk mesajdı. Bilmiyoruz. İkinci bir ihtimal önemsemiyormuş ya ne ya falan ben de tanımıyorum falan demek olabilir ama o da geçiştirmekle alakalı bir yalan söylediğinizle sizi köşeye sıkıştırabilir. Üçüncü bir ihtimalde şöyle diyebilirsiniz. Ya eski sevgilim ya zaten ben de ona senin yanındayken mesaj atmasını söylemiştim. Böylece görürsün de işte artık seninle ilişkimizi de bitiririz. Zaten biz de düğün yeri falan bakıyorduk diye dalga geçebilirsiniz. Bu olayın ciddiyetini azaltacaktır bu arada. Karşıdaki kişi de yok ya zaten böyle bir şey yapacak hali yok diye düşünüp sizinle empatilenip konuyu kapatacaktır muhtemelen. Yani verdiğim örnekler saçma olmuş olabilir çünkü hayattan örnekler değil ama bence konunun özünü anladınız diye düşünüyorum. Bu arada yani bu videoya güveniyorum çünkü bu teknik gerçekten çalıştığını
gördüğüm bir teknik. Gerçek hayatta sizi manipüle edenlere dikkat edin ve gerekirse hayatta kalmak için siz de manipülasyon yeteneğinizi tabii ki de kullanabilirsiniz. Manipüle edilmediğiniz günler diliyorum. İhtiyacınız olduğu takdirde de manipülasyonda başarılı olmanızı diliyorum. Öyleyse bir sonraki videolarımda, kanalımda görüşmek için kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.